güçlü ve cesur kadınlarım. Bugün sizlerle yeni bir çanta yapacağız. İplerden gördüğünüz gibi iplerimi hatırlamışsınızdır. Bel çantası modelimi izlediyseniz, yapımını izlediyseniz. Önceden kullandığım iplerimi değerlendirmek için, artan iplerimi değerlendirmek için yine bir çanta örüyorum. Bu da piknik çantasından arta kalan ipim. Motifli bir çanta. 3 motifimi bitirdim. Şimdi size 4. ve son motifimi göstermek için geldim. Tığ numarası olarak 5 milimlik tığ kullanıyorum. Gördüğünüz gibi iplerimiz bu şekilde, renkleri. Şöyle bir şey, normalde orijinal renginde, gördüğüm modelin orijinal renginde bundan bir tık koyu daha bej rengindeydi, açık söylemek gerekirse. Ben ama iplerimi değerlendirmek istediğim için renkli yaptım. Siz isterseniz tek sade bir renkte de yapabilirsiniz. Çünkü sade renkte eğer günlük kullanacaksınız, özellikle sevdiğiniz bir renkte tek renk yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü gördüğüm modelde çok güzeldi. Şimdi dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Hemen sihirli halkamızı yapalım. Bir tane zincirle burayı bağladım. Çok basit. Yine başlangıçta sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çektikten sonra hemen halkanın içerisine bir sık iğne yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane sık iğnem olmuş gibi düşünüyorum ve 3 4 diye sayarak yapmaya devam ediyorum. Toplamda 16 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 16 tane sık iğnemi yaptım. Halka içimi sıkılaştırabildiğim kadar sıkılaştırdım ve en baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve hemen yanındaki boşluğa batarak arkadaşlar bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, hemen yanına batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektik, ipimizi doladık, hemen yanına batarak bir ikili trabzan daha. Toplamda 16 tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. 16 tane ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Burada bitirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burası örgümüzün ön yüzü olacak. Onun için şimdi modelde bundan sonraki yapacağımız kısmın tersi görünmesi gerekiyordu. O yüzden yani yine bağlamayı şuradan yapmam gerekiyor gerçi. Burası örgümüzün yüzü olacak. Ancak örerken arkadan öreceğiz şimdi. Demek istediğimi anlayacaksınız. Burayı bağladıktan sonra şuraya bir zincir, şuraya geliyorum arkadaşlar. İpimi buradan çekip bu noktaya bağladım buraya. Şöyle alayım. Burayı da sıkılaştıralım. Burada bir düğüm atabilirsiniz isterseniz, gevşememesi için. Tersinden örmeye başlayacağız şimdi arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi doladım bir defa. Hemen önündeki boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve buraya
3 ilmeğimi de tek seferde çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde burayı sıktığım için arkadaşlar şey yapıyorum. Şurayı saklamaya çalışıyorum bir yandan da arkasına. Bir ilmek daha doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İpimi alıyorum ve 3 ilmeğimi de tek seferde çekiyorum. Evet. Şu şekilde oluyor bakın. Bu taraf ön yüzü olacak. Tekrar ipimi doluyorum. Bu sefer ikili trabzanın üstündeki noktaya batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Bağlıyorum. Tekrar ipimi doladım. Şimdi boşluk olan kısma geldim. Bir yaptım. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğa battım. Ve ikinciyi yaptım. Boşluklara 2 tane, trabzanların üstüne bir tane yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bunun adını bilmiyorum. Yani sık iğne, dolgulu sık iğne diyorum ben. Adı neyi bilmiyorum. Bir kere doluyorum. Boşluğa batıp ilmeğimi çekiyorum ve üçünü tek seferde çekiyoruz. Bir defa doladım. Aynı boşluğa battım. İlmeğimi çektim ve tekrar doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramız da bitti. Böyle toparlanmalar oluyor arkadaşlar. Ördükçe açılacak. Merak etmeyin. Korkmayın bu şekilde olursa. Ayrı bir şekilde yine bıraktım. Şöyle göstereyim, bakın böyle kıvrılıyor. Yine tersinden şimdi burası ön yüzü. İpim arka kısımda olması için başlangıcı o yüzden buradan alıyorum arkadaşlar. Bu sefer diğer rengime geçtim. Tek renkle ördüğünüzde böyle sıkıntılarınız olmayacak. Sadece devam ederken örgünüzün yüzünü değiştireceksiniz. Diğer tarafa gitmeye başlayacaksınız diyebilirim. Yine buraya bağlantıyı yaptım. Tekrar buraya çeviriyorum ki arkadaşlar ilmeğimi buradan alabileyim. Buradan bağladık. Burada bu yine dönmüş. Bunu da sıkılaştırıyoruz ki gevşemesin. Yine burada isterseniz düğüm atabilirsiniz gevşememesi açısından. Evet. Burada 1, 2 ve 3, 4 olsun. Şu sık iğne niyetine giriyor. 3 ilmek çekmiş oluyoruz. 4 tane zincir çektikten sonra 1, 2 ilmek atlıyorsunuz. Buraya bir sık iğne yapıyorsunuz. Ancak bunun bir tanesini sık iğne olarak sayın. 3 zincir çekmiş gibi düşünün şu araya. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorsunuz. Hemen 1, 2 ilmek atlıyorsunuz ve 3. ilmeğe bir sık iğne yapıyorsunuz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorsunuz. 2 ilmek atlıyorsunuz. Üçüncüye bir sık iğne yapıyorsunuz. Köşe noktamıza geldik. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekiyoruz.
Bir iki ilmek atlıyoruz. Yine şu üçüncü ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 2 ilmek atlayıp üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çektim. 2 ilmek atlayıp üçüncüye bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 2 ilmek atladım. Üçüncüye bir sık iğne yaptım. Şu şekilde. Şunlar köşe noktalarımız, 8 ilmek çektiklerimiz. Burası da orta olan kısım arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı şekilde tekrar ediyor. 3 zincir çektim. 5 3. Her seferinde 2 ilmek atladım. 8 zincir çektim. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir, 8 zincir. Her seferinde 2 ilmek arada boşluk bıraktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. 8 zincirle arkadaşlar tamamladım. Şuradaki yaptığım başlangıç kısmına gelip bunu ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. İpimi yine doladım. Buradaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa gelip az önceki yaptığımız gibi ipimizi dolayarak yaptığımız sık iğneden 3 tane yapıyoruz. 2 ipimi doladım, battım, çektim ve 3 ilmeğimi birden çekiyorum. Burada 3 adet yaptım, ipimi doladım, 5 zincir çektim, kısma atlıyorum. Burada da 5 adet yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpimi tekrar doladım. 3 zincirlik yere geldim. Tekrar 3 adet 1 2 3 zincir çektim. 3 zincir diyorum, pardon, 3 dolgu yaptım diyeyim. İpimi tekrar doladım. Köşe noktama geldim. Buraya 1 2 3 4 5 tane yaptım. 1 ve 2 zincir çektim. İpimi tekrar doladım. 5 tane daha yapıyorum aynı yere. 1 2 3 4 ve 5. Buraya tekrar 3 geleceğim, 5 geleceğim, 3 geleceğim ve köşeye geçeceğim. Biraz önce yaptığım işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyerek bu sırayı da tamamlıyoruz. Köşemiz bakın bu şekilde oluştu. Evet, bu sıramız da bitti. Yine ön yüzünü çevirdim örgümüzün. Mavi ipime geçiyorum. Dediğim gibi siz renkli yapmayacaksınız. Bu kadar uğraşmanıza gerek kalmayacak. Sürekli ipler diğer tarafa denk gelsin diye çeviriyorum. Bu şekilde bağladım.
şuraya batıyorum. Aldım ve çektim arkadaşlar. Şimdi döndürüyoruz. Bunu sıkılaştırmayı unutmayın. Burası motifimizin iç kısmı. Bu tarafı da dışarı gelecek olan kısmı olacak. Şimdi burada 1 2 3 zincir. Bu ikili trabzan için çektiğimiz zincir. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Buradaki 5. tepe noktamıza geliyoruz. Bu ikili trabzan için çektiğimiz zincirde 3 tanesi. Şimdi bir 4 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 4 ilmek atlıyorum. 5.'ye bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ilmek atlıyorum. Buraya ipimi dolayarak bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 atladım. Buraya geldim ve bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şuraya geleceğiz, bakın. Buradaki ilk baştaki ilmeğe geliyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir atladım. Şu ortaya geldik, bakın. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu sefer buradaki tepe noktamıza geliyoruz. Batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. İpimi bir kere doladım. 1 2 3 4 ilmek atladım. 5.'ye bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 ilmek atladım. 5.'ye bir sık iğne yaptım. Köşe noktamdayım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şu baştaki ilmeğe batarak bir sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burada hatırlarsanız 3 zincir çekmiştik. 4 zincir kalacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Onu yanlış yere bakmışım, bakın. 1 2 3 4 nereye? Şuradan birleştirme yapacağız. Orada 4 zincir bıraktım çünkü. İlmek kaydırmayla 4 zincir çektikten sonra bu şekilde birleştiriyoruz. Burada bir zincir çekiyorum, yine ipimi doluyorum. 4 zincirlik boşluğa toplamda yine 4 tane az önceki yaptığımız dolgulu sık iğneden yapıyoruz. 2 3 4
Yine buraya geldik. İpimi doladım. Yine 4 tane. 1 2 3 4. Hemen buraya 4 tane yine. 1 2 3 4. Orta noktaya geldik, tepe noktasına. İpimi doladım. Bir, burayı biraz sıkılaştırmanız gerekecek. Ancak örgüm çok sıkı olduğu için ben pek sıkılaştıramıyorum. 2 3. Köşe noktasında 3 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Yine ipimizi doladık ve 3 tane daha yapıyoruz aynı noktayı arkadaşlar. Köşe noktamızda 1 2 3. Bakın köşe noktamız oluşmuş oldu. Geri kalan yerlere yine 4 köşede de 3 yaptıktan sonra 2 zincir yapıyoruz ve 3 tane daha yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Burada normal ilmek kaydırmayla birleştirme yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve örneğimi döndürüyorum. Bakın şu şekilde. Bu dediğim gibi gerilecek ve düzelecek diğerleri gibi. Burada her bir ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim, döndüm ve her bir ilmeğe sık iğne yaparak çerçeve gidiyoruz. Her birine arkadaşlar normal sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde çerçeveleyeceğiz motifimizi. Köşe noktamıza da toplamda 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şu an köşe noktamızdayız. 1 2 ve 3 tane yaptıktan sonra buraya batıyorum ve bu şekilde her bir ilmeğin üstüne sık iğne yaparak ilerliyorum. Çerçevemizi de tamamladıktan sonra taban kısmının yapılışını göstermek için geri geliyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi motifimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde biraz çekiştirdiğinizde gayet düz bir hal alıyor. Şimdi geldik taban kısmına. Taban kısmının da bizzat motifle aynı boyutlarda olsun istiyorum. Bu yüzden şu sıradaki şu kenardaki sayı kadar ilmek çekeceğim. Zincir çekeceğim. Yani 24 ilmeğim olsun istiyorum. Bu yüzden bir fazla 25 ilmek çekerek başlayacağım taban kısmına.
şöyle mesela burada hemen bir başlangıç yapıyoruz. Zincir çekiyorum arkadaşlar. Toplamda 25 adet. 1 2 3 25 adet çektim ama sanki biraz toplayacak gibi, bilmiyorum. Yine de bir tane daha çekeyim. Ne olur ne olmaz. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ilkine değil de yanındaki ilmeğe batarak bir sık iğne ile başlıyorum. Bütün zincirlerimize bundan sonra sık iğne yaparak devam ediyoruz. Üst sıraya da sık dönüp sık iğne devam edeceğim. Tüm tabanımız sık iğneden oluşacak. Her bir ilmeğe sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar tamamladım. Ben bir gri bir mavi yapacağım tabanını, ancak size maviden yine göstereyim. Bir zincir çektim, döndürdüm ve ilk boşluğuma batarak hemen bir sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Her sıramız bu şekilde motifimizin ebatlarına gelene kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dönerek sık iğne yaparak ilerliyoruz. Bu çantamızın taban kısmı olacak. Bu şekilde. Diğer kısımları göstermek üzere daha sonra tekrar geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabanımız bitti ve 4 köşeden ben birleştirmeye başladım. Birleştirirken dikkat etmeniz gereken kısım, örgülerin iç yüzey tersleri içe bakacak bütün hepsinde. Ben bir köşeden başladım. Diğer hepsini yerleştirerek dördünü birden birleştirdim taban kısmına. Burada başka dikkat etmeniz gereken husus yok. Birleştirmeyi de kaydırma yöntemiyle yaptım zaten. Şimdi size onu göstereceğim. Bakalım, ilmeğim burada kalmış. Şuradan göstereyim ben size. Artık dikey olan kısımları birleştirmeye başladım. Önce burayı birleştireceğim. Sonra burayı ve bir köşeyi birleştirmiş olacağım. Böylece üst kısma geçmiş olacağız örgümüzde. Burada kalmışız. Burada bakın, şurada köşede bir tane ilmeğimiz vardı. Üçüncü sık iğnemiz çerçeveye giderken. Ona battıktan sonra şuradaki birleştirmeyi başladığım noktaya batış yaptım. Ve bu tarafa doğru geçtim. Burada ilmeğin içinden batıp tersteki ilmeği alıyoruz. Burada da aynı şekilde ilmeğin içinden batıyorum ve tersteki ilmeği alıp bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle hepsini bir içinden geçiriyorum arkadaşlar. Oldukça basit bir işlem. Daha önce de birçok defa diğer örgülerimizde yaptık. Tekrar buradan içe battım. Buradan içe battım. Dıştaki ilmeği aldım. Gerçi burada burada bu şekilde batıp dıştan içe batıp almamız gerekiyordu. Evet, bakın. Burada içten batıyoruz. Dıştaki ilmeği alıyoruz. Burada dıştan batıyoruz. İçteki ilmeği alıyoruz. Birbirine bakan yerlerdeki ilmekleri alıyoruz arkadaşlar. Ve ilmek kaydırmayla geçiyoruz. Bakın, böyle bir çerçeve oluştu. Bu şekilde
bütün yapmanız gereken tüm köşelerde, tüm zemin boyunca ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmek. İsterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Eğer herhangi bir şey görünmesini istemiyorsanız direkt dikerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben örerek birleştirmek istediğim için ilmek kaydırma yöntemini tercih ettim. Evet. Bu şekilde tüm birleştirmelerimizi tamamlıyoruz ve diğer üst kısmı göstermek için tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Bu şekilde şöyle yandan görünüşü olacak. Detaylı olarak zaten daha sonra videolarda görürsünüz. Fotoğraflarda pardon. Şimdi ben renkli yaptığım için üst kısmının tabanı da zaten gri ve mavi yaptım gördüğünüz gibi. Üst kısmını da bir süre krem rengiyle gideceğim. Yani dediğim gibi siz sade renkte yapabilirsiniz. Tamamen birleştirdikten sonra burada herhangi bir yerden başlangıç başlayabilirsiniz. Ben hemen birleşim noktasının yanındaki yerden başlamayı planlıyorum. İlmeğimi aldım, bir tane zincir çektim ve hemen yan tarafına, burası birleştirme noktam arkadaşlar, batarak bir sık iğne yapıyorum. Hemen onun yanındaki noktaya batıyorum. Bu arada bu ipimi de arkaya alıp aradan yürütebilirim bununla birlikte. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar burada çerçevede yaparken her birinin tersine almıştık. Şurada aynı çerçeveyi devam ettirmek istiyorsanız burada da yine dıştaki ipe batarak sık iğne yapabilirsiniz. Hemen ortasından batıyorum. Dıştaki ipi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin üstü yine sık iğne ile. Bu ne kadar devam edecek? İstediğiniz büyüklüğe ulaşıncaya kadar arkadaşlar her birinin üstüne birer sık iğne yaparak geçiyorsunuz. Az önce gösterdiğim gibi size görseli şu şekilde olacak. Şu şekilde olacak. Yani çantanın sapını tutma yerini bırakacağınız yere kadar uzunluğu sık iğne yapıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey de yok burada göstermek istedim. Zaten ben yeteri kadar kaç sıra örmem gerektiğini bilmiyorum. İstediğim şeye gelene kadar ördükten sonra bu sefer tutma yerini nasıl bırakacağını göstermek için geri geleceğim. Evet, bu şekilde. Üstüne de bu sefer üstüne giderken yalnız tek birinden değil ikisinden batmayı unutmayın. Burada sadece şu çerçeveyi tamamlamak açısından tekine batıyoruz. Üst sırada sadece üst sıraya giderken aynı normal yaptığımız gibi çiftinden alarak sık iğne yapıyoruz. Burada göstermek istediğim şey bu kadar. Sap kısmına geldiğimizde tekrar görüşürüz.
Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamız bitti. Ben size sap kısmında yine video çekmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ancak çok kolay bir işlem zaten. Burada sık iğne olarak 3 sıra gittim toplamda. Bütün örnekleri birleştirdikten sonra üstüne hepsinin 3 sıra sık iğne gittim. 3 sıradan sonra ben mavi rengime tekrar geçiş yaptım. Siz renkli yapmayacaksanız bu arada yani tahminim 2 tane iple tamamlayabiliyorsunuz bu çantayı. 2 tane koton makrome iple tamamlayabiliyorsunuz aynı renk olacaksa eğer öreceğiniz çanta. Benim yani mesela mavi rengimden tam bir tane vardı. Bu kadar ipim kaldı bir tane ipten. O yüzden hatta 2 ip bile gitmeyebilir ancak bir tane yetmez diye düşünüyorum. Onun haricinde tekrar sap kısmına gelecek olursak mavi rengi geçtikten sonra ben örneğimde orta kısımları kendimce orta kısımları belirleyip burada sık iğnemi bitirdikten sonra istediğim kadar uzunluğu gelene kadar zincir çektim arkadaşlar. Benim bu zincirim 57 zincir. Siz daha uzun veya daha kısa yapmak istiyorsanız ona göre çekersiniz. Zincir çektim ve buradaki mesafeyi ayarlayarak burada tekrar sık iğne ile devam ettim. Arka tarafa geldiğimde yine aynı hizalarına ikisinin denk gelmesine özen göstererek yine burada aynı yerde bitip 57 zincir çektim ve bunun karşısındaki noktaya birleştirip sık iğne ile devam ettim. Yani üst sıraya geçtiğimizde de burada zincirin üstüne sık iğne yaptım arkadaşlar ve böylece dolan dolan tekrar sık iğne sırası bir 3 sıra daha sap kısmına 3 sıra daha sık iğne yapmış oldum. Burada da mavi kısımdan 4 sıra daha sık iğne geçmiş oldu gövde kısmında. Yani toplamda örneklerimizin üstüne 7 sıra sık iğne gitmiş oldum. Dediğim gibi siz bunu daha uzun yapmak istiyorsanız sayıyı arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde olmasının yeterli olacağını düşündüm. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Umarım siz de benim kadar keyif alıyorsunuzdur örgü örmekten. Bu çanta çok basit bir çanta. Yani ben üstüne düşmediğim halde bir hafta gibi kısa bir sürede bitirdim. Emin yani vaktim olsa sürekli örebilsem 2 günde bitecek bir çantaydı diyebilirim. Dediğim gibi şimdi yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.